Herkese merhaba. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu büyük kare motif çalışmasını yapacağız. Motifimi yaparken ben akrilik ipler kullandım. Ayrıca 3 renkle çalıştım. Şöyle 4 milimetreye uygun ipler kullandım. Motifimin ölçüsü 33 santimetre oldu. Sizler daha kalın veya daha ince ipler kullanırsanız bu ölçüler değişiklik gösterecektir. Dilerseniz daha büyük tığ numaraları kullanarak 40 santimetreye yakında aynı sıralarla motif elde edebilirsiniz. Motifle çok güzel battaniye, yatak örtüsü çalışmaları yapabilirsiniz. Ya da tek motifi arkada kullanarak, arka bedende kullanarak yelek veya hırka çalışmalarında değerlendirebilirsiniz. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Başlarken hemen tığıma bir başlangıç ilmeği atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. İlk zincirin içine battım ve kaydırmayla kapattım. Şimdi tekrar şu ipimi arada gizleyerek 1, 2 ve 3 zincir daha çektim. Şimdi halkamızın içine toplamda 24 tane ikili trabzan yapıyoruz. Baştaki zincirimizle beraber 25 tane ikili trabzanımız olacak. Toplamda 25 tane ikili trabzanımı yaptım ve kaydırmayla ilk zincirin içine bağlayıp ipimi zincir çekmeden kestim ve daha sonra aynı boşluktan arkaya çektim. Şimdi burayı göstermiştim ama dışarıda çok yüksek bir gürültü başladı. Dolayısıyla ikinci sırada tekrar göstereceğim, yani kapanışı. Hemen şöyle rengimi değiştiriyorum. Tığıma yine şöyle bir ilmek attım. Şimdi herhangi bir trabzanın üzerine batıyorum. Buraya ben direkt sık iğne yaparak başlıyorum ve 2 zincir çektim. Bu bizim ilk trabzanımız. Hemen şöyle bir ip aldım. Sıradaki trabzanın üzerine batıyorum. Şöyle bir ikili trabzan yaptım. İpimi gizliyorum burada. Tekrar hemen sıradaki trabzanın üzerine şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Hemen sıradan devam ediyorum. Tekrar 3 ikili trabzan. 2 ve 3. Arada yine 3 zincirimiz var. İkinci sırada aralarda 3 zincir, sırasıyla da hep 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Son trabzanımı yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Hemen burada ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım ve şöyle kaydırmayla kapattım. Hemen ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle ilmeğimi çektim. Hemen buradan tekrar batıyorum. Yine ilk zincirin arkasından battım. İpimi arkaya çekiyorum. Şimdi iplerimizi uzun keselim. Zincir çekmeden, çünkü ipimizi kesiyoruz. Şöyle burada üzerine örerek tekrar gizlemeye devam edeceğim. Hemen rengimi değiştiriyorum. Şöyle siyah rengimi aldım. Tığıma bir ilmek attım. Şimdi herhangi bir 3 zincir boşluğuna battım. Yine bir sık iğne yaptım ve 2 zincir. Siz burada ipinizi bağlayıp 3 zincir de çekebilirsiniz. Yani ben sık iğne ile başlıyorum. Burada şu şekilde ipimiz daha sağlam oluyor. O yüzden o şekilde başlıyorum. Hemen şöyle ipimi de tekrar buradan öne çekiyorum gizlerken. 2 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Arada bir zincirimiz var. Tekrar aynı boşluğa 3 ikili trabzan. 2 ve 3. Şimdi zincir çekmeden sıradaki boşluğa atlıyorum. 3 ikili trabzan, bir zincir, tekrar 3 ikili trabzan yapıyoruz. Üçüncü sırada aynı şekilde tekrar ediyoruz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada hemen ilk trabzanın üzerine batıyorum ve buradan bir ip aldım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Yine ipimi uzun bırakarak keseceğim. Şöyle ipimi çektim. Arkadan tekrar
kaydırma yapmış olduğum zincirden arkadan battım ve ipimi arkaya çektim. Bunu iğne yardımıyla da şöyle aralarda gizleyebilirsiniz, üzerine örmek istemezseniz. Evet, 3. sırayı tamamladım. 4. sırayla devam edeceğiz. Hemen rengimi değiştiriyorum. Yine başlangıçtaki renkle devam edeceğim. Şöyle tığıma bir ilmek attım ve şu 2 tane yaptığımız üçerli grupları şu ikincisinin üzerinden başlıyorum. Şöyle ilk trabzanın üzerine battım. Şöyle ilkin üzerine battım ve buraya bir şöyle sık iğnemi yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Hemen sıradan devam ediyorum. İpimi de yine bu tarafa çektim. Şimdi sırasıyla 6 tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle dördüncüsü, 5 ve altıncısı. Şimdi arada 2 zincirimiz var. Tekrar devam ediyorum. Şöyle bir zincir boşluğuna atladım. Yine burada 6 tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 zincir, hemen şu bir zincir boşluğuna atlayıp sırasıyla 6 ikili trabzan. Beşinci sırayla devam ediyoruz. Hemen burada yine sırayı tamamladığım zaman 2 zincir çektim ve kaydırmayla yine ilk zincirin içine bağladım. Hemen şöyle herhangi bir trabzanın üzerinden başlayacağım. Şuradan ilk trabzanın üzerine batıyorum. Şöyle bir sık iğne yaptım. Şu ilk sık iğnenin bakın burada 2 tane ilmeği var. Şöyle buradan batıyorum. Tekrar buradan bir ip aldım, uzattım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Bakın burada bu şekilde de trabzan yaparak başlayabilirsiniz. Hemen sıradan devam ediyorum. 3 ikili trabzan yaptım. Arada bir zincirimiz var. Şimdi sırasıyla yine 3 ikili trabzan, arada bir zincirimiz var. Şimdi 2 zincir boşluğuna da yine 3 ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, tekrar bir zincir. Yine sıradan devam ediyorum. 3 ikili trabzan, bir zincir. Evet, 5. sırayı da aynı şekilde tamamlayalım. Sırayı bitirdiğimiz zaman rengimizi değiştirmeyeceğiz. Yeni sırayı da yine aynı renkle yapacağız. Sırayı tamamladım. Sonda yine 3 ikili trabzan yaptım. Şu ilk trabzanın tepesine battım ve kaydırmayla kapattım. Şimdi bir zincir çektim. Benim de tam düğüm denk geldi. Aynı yere batıyorum. Şöyle bakın. Şöyle bir zincir boşluğuna battım ve bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Geriye batarak boşluğa bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen bir zincir boşluğuna bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir, bir zincir boşluğuna bir sık iğne. Bu şekilde 6. sırayı tamamlıyoruz. 7. sırayla devam edeceğiz. Buradaki 3 zincir boşluklarından toplamda 24 tane olacak. Onu da sayalım. Şimdi herhangi bir 3 zincir boşluğuna şöyle batıyorum. Hemen şöyle sık iğnemi yaptım. Dilerseniz bu şekilde yine buradan ilmeğimizi alarak şöyle 2 ilmeğim var. Onu da toplayarak yine bir trabzan yaptım. Şimdi sırasıyla 3 ikili trabzan daha yapıyorum. 7. sırada bütün zincir boşluklarına 4 ikili trabzan, yine arada bir zincirimiz var. Tekrar sıradaki boşluğa 4 ikili trabzan, 2, 3 ve 4. Arada bir zincirimiz var. Sıradan devam ediyorum.
Şimdi yeni sıraya başladığımız zaman yine burada yapmış olduğumuz sıranın aynısını yapacağız. Tek fark, burada 3 zincir çekmiştik. Yeni sırada, yani 8. sırada 4 zincir çekip yine bir zincir boşluklarına bir sık iğne yapacağız. Şuraya geldiğimiz zaman buraya bir zincir çekip ipimizi bağlayacağız. Yine bir zincir çekip geriye batarak sık iğne yapacağız. Daha sonra 4 zincir, bir sık iğne, 4 zincir, bir sık iğne şeklinde 8. sırayı da tamamlayalım. Yine 9. sırayla devam edelim. 8. sırayı tamamladık ve 9. sırayla devam ediyoruz. Şöyle göstereceğim. Bakın, burada bir sık iğne, 4 zincir, bir sık iğne, 4 zincir şeklinde 8. sırayı yaptım. Evet, şimdi yine rengimi değiştirdim. Hep renklerimi sırayla tekrar ediyorum. Şöyle tığıma bir ilmek attım. Şimdi herhangi bir 4 zincir boşluğuna şöyle battım. Yine buraya direkt sık iğne yaptım. Daha sonra şuradan ilk ilmeği alıyorum. İlmeğimi biraz uzattım. İki ilmeğimi tekrar topladım. Sizler istediğiniz gibi burada 3 zincir çekerek de trabzan yapabilirsiniz. Hemen ipimi de gizleyeceğim. Şimdi 4 zincir boşluğuna toplamda 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu üçüncüsü. 4, şöyle 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa 9 ikili trabzan yapıyoruz. Evet, 9. sırayı aynı şekilde tekrar edelim. 9 ikili trabzan, bir zincir, sıradaki boşluğa tekrar bir sık iğne yaparak devam ediyoruz. 9. sırayı tamamladık. Burada yelpaze modellerimizden toplamda 12 tane olacak. Bunu da yine kontrol edelim. Şimdi 10. sırayla devam ediyoruz. Hemen tığıma şöyle başlangıç ilmeğimi attım. Bakın, burada da yine kapanışta bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, ilk trabzanın üzerine kaydırmayla bağladım. İpimi de uzun bırakarak kestim. Şimdi herhangi bir yelpaze modelimizin şöyle arkasından şöyle tığım batırdım. Arka ikili trabzan yapacağız. Buradan ipimi aldım. Şöyle önce ben buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Yine gösterdiğim gibi trabzan da yapabilirsiniz. Sıradan devam ediyorum. Bu sırada bütün trabzanların böyle arka ikili trabzan olarak tamamlayacağız. Aralarda hiç zincir çekmeyeceğiz. Şöyle sık iğnelerin olduğu yerleri de atlayarak direkt sıradan devam ediyoruz. Hemen şurada geçişi göstereceğim. Şöyle 8.'si, şöyle 9. arka ikili trabzan. Evet, şimdi burada bir zincir, bir sık iğne, bir zincire atlıyorum. Arada zincir çekmeden hemen sıradan devam ediyorum. 10. sırayı tamamladım ve 11. sırayla devam edeceğiz. Şimdi 11. sırada da arka ikili trabzanlar yapacağız son defa. Şimdi burada ipimizi de nasıl gizlediğimi göstereceğim. Çünkü arka trabzanlar yaparken ipimizi farklı şekilde gizliyoruz. Hemen tığıma bir başlangıç ilmeği attım. Şimdi ilk yelpazemizin hemen şöyle bir iki trabzana atladım. 2 ile 3. trabzanın şöyle araya batıyorum. Şu ipimi de arkadan tığımın üzerine getirdim. Buradan ilmeğimi aldım. Yine şöyle sık iğnemi yaptım ve isterseniz 2 zincir çekin, isterseniz buradaki aradan şöyle ilmeğin arasından şöyle ilmeğimi çıkarttım.
2 ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi yanındaki trabzana arka ikili trabzan yapıyorum. Şu ipimi yine bakın böyle tığımın üzerine getiriyorum. Pardon. Şöyle ipimi şu arkadaki siyah ipimin üzerine getirdim. Buradan tekrar çıkardım. Şöyle arka ikili trabzan yaptım. Şimdi yine sıradaki iki trabzanın araya batıyorum. Tekrar ipimi şöyle tığımın üzerine attım ve buraya bir ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar sıradaki trabzanı arka ikili trabzan yapıyorum. Arka ikili trabzan yaparken ipimi şöyle bakın üzerinden doluyorum. Şöyle kenara çektim ve buradan aldım. Tekrar arka ikili trabzan yaptım. Şimdi sıradaki iki trabzanın araya battım. Şöyle ipimi tekrar buraya çektim ve ikili trabzan yaptım. Tekrar gösteriyorum. Şu ipimi tekrar arkaya aldım. Şuradan arka ikili trabzan yapacağım. Bakın ipim burada. Bu ipin üzerine şöyle üzerine atıyorum. Hemen onu altta tutuyorum. Tekrar buradan çektim ve arka ikili trabzan yaptım. Bu şekilde 11 tane yani sonda 2 tane kalana kadar bir tane araya yapıyorum. Bir tane arka ikili trabzan olarak ilerliyorum. Hemen şöyle yaptım. Yine ipim öne gelmiş. Arka ikili yaparken ipin üzerine atıyorum. Buradan çektim. Ve sanırım yeterli. Artık bunu buradan kesebiliriz. Ya da şöyle araya yaparken de bir kez daha gizleyeceğim. Yine araya bir ikili trabzan yaptım. Şimdi son bir tane arka ikili trabzan yapıyorum. Evet, şöyle son arka ikili trabzanımı yaptım. Yine sonda başlangıçta olduğu gibi iki tane kaldı. Hemen yine şöyle araya batıyorum. Bir ikili trabzan daha yaptım. Yani burada toplamda 11 tane ikili trabzanımız var. Başlangıçta da yine 2 tane trabzanı bıraktım. Araya batarak başladım. Daha sonra hemen sıradaki trabzana arka ikili trabzan, araya battım. Sıradaki trabzana arka ikili trabzan şeklinde toplamda 11 tane ikili trabzanımız oldu burada. Hemen burada devam ediyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir ip aldım. Şimdi burada bir iki tane atlıyorum. İlk başta araya batıyorum. Hemen bir ikili trabzan yaptım. Tekrar bir ip aldım. Sıradakinin şöyle arkadan tığımı batırdım. Arka ikili trabzan yaptım. Şimdi yine hemen sıradaki araya batıyorum. Hiç atlama yapmıyorum. Ve yine sıradaki trabzana arka ikili trabzan yaptım. Bu şekilde aralarda da 2 zincir çekerek sırayı tamamlıyoruz. 12. sırayla devam ediyoruz. Rengimi değiştirmiyorum. Yine aynı renkle devam edeceğim. Şimdi sonda 2 zincir çektim. İlk trabzanın üzerine kaydırmayla bağladım. Şimdi bizim ilk trabzanımız, bakın bu araya batmış olduğum trabzanımız. Sıradaki trabzanımız da arka trabzanımız. Hemen şöyle arka trabzanı, şimdi buradan ilk trabzanın üzerine kaydırmayla bağladım. Şu arka trabzanın üzerine batıyorum ve direkt bir sık iğne yaptım. Yani burada zincir çekmeden direkt buraya atladım. Bir sık iğne yaptım. 3 zincir. Şimdi burada şöyle bir iki tane arka trabzanı pardon, şu zaten üzerine sık iğne yaptığımız. Burada bir tane arka trabzanı atlıyorum. İkincisinin üzerine bir sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir. Şimdi burada bir tane arka trabzanı atlıyorum. İkinci arka trabzanın üzerine yine bir sık iğne yaptım. Yani buradaki 11'li grubumuzun üzerinde şöyle 2 tane 3 zincir boşluğumuz olmuş oldu. Şimdi tekrar 3 zincir. Yine bakın sonda da burada hemen bir önceki trabzanın üzerine sık iğne yaptık. Şöyle siyah olduğu için biraz daha yavaş gösteriyorum. Başlangıçta da yine şu ilk arka trabzanın üzerine sık iğne yapmış oldum. Şimdi yine 3 zincir çektim. Hemen 2 zincir boşluğuna bir sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir. Şimdi ilk arka trabzanın üzerine bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. 2 ve 3. Şimdi yine bir tane arka trabzanı atlıyorum. Ortadaki ikinci arka trabzanın üzerine yine bir sık iğne yaptım. 3 zincir. Yine sondan bir önceki arka trabzanın üzerine. Yani 11 tane trabzanımızın üzerinde 2 tane boşluğumuz olacak. Tekrar burada 3 zincir çektim. 2 zincir boşluğuna da
Yine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir. İlk, bakın, bir tane buraya atlıyorum. İlk arka trabzanın üzerine bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Şimdi yine bir arka trabzan atlıyorum. İkincisinin üzerine. Yani arada kaç tane atlamış oluyoruz? 1 2 3 tane atlayıp dördüncünün üzerine sık iğne yapmış oluyoruz. Yine 3 zincir. Sondan bir öncekine hemen şöyle bir sık iğne yaptım. Evet, aynı şekilde sırayı tamamlıyoruz. Yine 3 zincir çektim ve 2 zincir boşluğuna geldim.